Merhabalar Sagas izleyicileri. Bugün Amsterdam adlı yapımı konuşacağız. Amsterdam aslında oyuncu kadrosuyla dikkat çeken, hani fragmanını izledikten sonra da ilgimi çeken bir yapım olmuştu. Bu filmi sinemada izleme fırsatım oldu. Zaten kanalı açmaktaki motivasyonlarımdan biri de sinemada film izleyip bunu yorumlayabilmekti. Fakat şuna değinmem gerekiyor. Amsterdam'ı izlemesi biraz zor oldu. Çünkü filmin ilk haftadan sonra yayından kalktı. Çoğu sinemada, en azından Sinemaksimum'da zaten kalktı. Alternatif bir sinema salonunda izleme fırsatı buldum ve sinema salonundaki tüm biletleri ben ve arkadaşlarım almıştık. 4 bilet satılmış, 4'ünü de biz almıştık zaten. Ben halbuki şaşırmıştım yani. Bu böyle güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip bir film nasıl olur da bu kadar hemen sinemadan kaldırılır diye düşünmüştüm. Neyse, hemen filmimize geri dönelim. Amsterdam 1930'lu yıllarda geçen iki karakterin, daha doğrusu üç karakterin diyelim, bir şekilde bir cinayetten dolayı suçlanmasıyla ilgili ve bu üç karakter adlarını temize çıkarmaya çalışıyorlar. Ve zaten bu karakterlerin biz geçmişte nasıl tanıştıklarını da filmde öğreniyoruz. Onun dışında baktığımız zaman Amsterdam'ın oyuncu kadrosu çok güçlü. Şampiyonlar Ligi gibi bir kadrosu var. Bunu bir arkadaşıma söylemiştim hatta. Yok. Christian Bale, Robert De Niro, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Anya Taylor-Johnson, onun dışında Michael Shannon, Zoe Saldana, bir sürü oyuncu var yani. Bunların birçoğu birçok filmde başrol oyuncuları ve birçoğu yan karakter olarak kullanılmış. Kadroya söyleyebilecek hiçbir şey yok. Fakat bu güçlü kadroda, yani zaten bunların hepsi çoğu yıldız oyuncular ve yıldız oyuncular görevlerini yerine getirmişler. Zaten bu filmi izleyebilmemizin sebebi de bu yıldız oyuncuların performansları. Ben hani Christian Bale'i çok sevdiğim, zaten bu kanalda çektiğim birkaç videoda onun da olduğu filmleri incelediğimden anlayabilirsiniz. Fakat bu filmde özellikle usta oyuncu Robert De Niro çok iyiydi. Yani ekran süresi başrol oyuncularına göre biraz daha kısıtlı olmasına rağmen usta oyunculuğunu konuşturmuş bence. Onun dışında zaten başrol oyuncuları Margot Robbie, Christian Bale ve John David Washington zaten filmi taşıyan oyuncular. Böyle güçlü bir cast seçilmemiş olsaydı bu film beklentilerin çok daha altına düşebilirdi. Bence filmle alakalı şöyle diyebilirim. Film bir kere nasıl diyelim, film yavaş ilerliyor. Yavaş dönem draması diyebiliriz Amsterdam için. Çoğunlukla diyalog ağırlıklı ilerliyor film. Dolayısıyla bir aksiyon izleyicisiyseniz bu filmi çok da izlemenize gerek yok. Sıkabilir. Diyalog bazlı olmasına rağmen temposunun iyi olduğunu söyleyebilirim, ama yani ben derseniz diyalogları takip edebilirim vesaire diyebiliyorsanız bu filmi izleyebilirsiniz. Şunu da söylemeliyim ki filmin süresi 2 saatin biraz üzerindeydi. Dolayısıyla 2 saatin altına çekilebilirdi. 10-15 dakika kısılabilirdi film. Bazı sahneler gerçekten uzun tutulmuş ve bunu izleyici olarak hissediyorsunuz. Eğer gündelik ara sıra film izleyen için zaten uzundur. Normal sürekli film izleyen insanlar için bile uzun diyebiliriz. Özellikle bazı sahneler gerçekten uzun tutulmuş. Ve filme baktığınızda karakterlerimiz kendilerini aklamaya çalışırken kendilerini bir komplonun ortasında buluyorlar aslında. Bu komployu çözmeye çalışıyorlar ve filmin zaten hikayesinin bu olduğunu söylemiştik. Bu komployu çözerken çok gizemli şeyler oluyor mu? Ben gizemli şeyler olduğunu düşünmüyorum. Zaten bence film çok tahmin edilebilir şekilde ilerliyor. Yani bir sürprizi, bir twist'i yok sonunda. Çoğu deneyimli, tecrübeli izleyiciler bir sonraki sahnelerde ne olacağını tahmin edebiliyorlar. Açıkçası bir dedektif filmi olarak görmememiz gerekiyor bunu. Dönem draması, 1930'lardaki havaya hakimsek, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki havaya hakimsek, Avrupa'da hani politik olaylar gerçekleşiyordu ve bu politik olayların bir takım yansımaları da Amerika'ya geliyordu. Bunu görüyoruz bu filmde. Yani bu şekilde dönem draması ile ilgilenen izleyicilerin beğenebileceği şeyler var. Hatta filmde Taylor Swift bile oynuyor, yani şarkıcı. Önemli bir rol aslında, süresi kısa olmasına rağmen. Ama film çok tahmin edilebilir. Bu film direkt Netflix veya HBO Max veya bir
Disney gibi bir platforma direkt sinemaya girmeden girmiş olsa yadırgamazsınız. Yani böyle bir film, yani direkt streaming'e gelebilecek bir film olarak görebilirsiniz. Ama ben sinemada izlemekten eğlendim ama çoğu izleyici ilgilenmemiş olacak ki tüm biletleri biz almıştık yani sinema salonunda. O yüzden açıkçası ben şaşırmıştım nasıl bu film ikinci haftada vizyondan kaldırılıyor diye, ama demek ki izleyici sayısı izleyicilerin çok merak ettiği bir film olmamış. Benim filmle alakalı beğenmediğim noktalar, kesinlikle beğenmediğim noktalar, filmdeki kötü karakterlerin gerçekten, yani evet, kötü karakterler kötü bir şeyler yaptıklarını hissediyoruz. Komplo kurduklarını hissediyoruz. Fakat bu komploları, bu komplo sahneleri veya bu kötü sahneleri çok bana geçmedi açıkçası ve kötü karakterler, çok güçlü bir tek kötü bir karakterimiz yok zaten ve bu kötü karakterler filmde çok etkinliğini hissedemiyoruz açıkçası. Yani bana geçmedi o duygu. Kötü karakterleri çok tek düze gördüm. Tek boyutlu bir karaktermiş gibi gördüm. Onun dışında fragmanı izledikten sonra biraz daha büyük bir beklentiniz oluşuyor. Böyle bu kadar güçlü bir cast. Sanki filmin reklamını yaparken şey yapmışlar, yani daha büyük bir film, daha gizemli bir film gibi göstermeye çalışmışlar bize, ama bu bizi yanıltıcı açıkçası. Böyle bir film değildi. Ama dediğim gibi dönem draması izlemek isteyen, diyalog ağırlıklı film seyredebiliyorum diyen insanlar izleyebilir ve sonlara doğru birkaç tane güzel mesaj da veriyor film. Dolayısıyla izleyip keyif alabileceğiniz bir film, ama ben aksiyon izlerim, aksiyon beklerim diyen izleyicinin kesinlikle uzak durması gereken bir film olduğunu söyleyebilirim. Ben genelde beklediğimin çoğunu aldım. Dolayısıyla oylamamda şöyle diyeceğim. Amsterdam benim için vasatüstü bir filmdir. Böylelikle videoyu kapatalım. Bu videodan bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.